Başarı ve gelecek hakkında bildiğiniz, size öğretilen her şeyi bir anlığına unutun. Çünkü şimdi size olaylara bambaşka bir yerden bakmanızı sağlayacak, inanılmaz güçlü bir düşünce yapısını anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Her şey bu soruyla başlıyor. Belki garip gelecek ama bu soruya vereceğiniz özgün cevap aslında geleceği inşa etmenin ve kimsenin görmediği fırsatları yakalamanın ta kendisi. Çoğu insan ne yapar? Herkesin katıldığı popüler cevapları verir. Ama asıl olay kimsenin göremediği o gerçeği bulup onun üzerine bir imparatorluk kurmaktır. Peki o kimsenin görmediği gerçeği nerede arayacağız? İşe hepimize öğretilen en temel kuralı yıkarak başlayalım. Rekabet iyidir. Okulda, işte, hayatta. Hep rekabet etmemiz söylendi. Peki ya bu kocaman bir tuzaksa, ya asıl başarı rekabetten kaçmakta saklıysa? İşte bu cümle bütün ezberleri bozuyor. Bize öğretilenin tam tersi değil mi? Şöyle düşünün, kapitalizm para biriktirmek, kar etmek demektir. Peki kanlı bir rekabetin olduğu yerde kar kalır mı? Hayır, herkes birbirini bitirir ve bütün karlar buharlaşır. Gelin size rakamlarla bir şey göstereyim. 2012 yılında Google arama motoru pazarında neredeyse tekeldi ve kar marjı %21 idi. Muazzam bir rakam. Peki aynı yıl birbirleriyle ölümüne rekabet eden tüm Amerikan havayolu şirketlerinin ortalama karı ne kadardı biliyor musunuz? %1'den bile az. Farkın sebebi çok basit. Biri rakipsiz, diğerleri ise birbirini yok eden bir savaşın içinde. Demek ki varmamız gereken sonuç şu. Rekabet aslında herkesin yavaş yavaş kan kaybettiği bir savaştır. Fiyatlar düşer, karlar erir ve geriye sadece hayatta kalma mücadelesi kalır. Bu en başından kazanmaya çalışmamanız gereken bir oyun. Tamam, rekabet etmeyeceksek ne yapacağız o zaman? İşte vizyoner düşüncenin kilidi tam da burada açılıyor. Amaç rakiplerinden daha iyi olmak değil, amaç rekabeti tamamen ortadan kaldırmaktır. Yani asıl hedefimiz tekel olmak. Bakın, ilerlemenin iki yolu var. Birincisi birden n'e gitmek. Yani var olan bir şeyi alıp aynısından çok sayıda yapmak. Diğeri ise sıfırdan bire gitmek. Yani daha önce hiç var olmayan yepyeni bir şey yaratmak. İşte gerçek bir tekel. Bu sıfırdan bire giden yoldan doğar. Durun, aklınıza hemen o kötü, piyasayı ezen devler gelmesin. Bahsettiğimiz yaratıcı tekel. Dünyaya yepyeni bir kategori, yepyeni bir bolluk getiren bir ilerleme motoru. Tıpkı Apple'ın iPhone'u çıkarıp akıllı telefon diye bir şeyi yeniden icat etmesi gibi. Peki bunu nasıl yapacağız? Strateji aslında çok basit. Önce inanılmaz küçük, kimsenin umursamadığı bir pazar bulup oranın kralı olun. Tıpkı Amazon'un işe sadece kitap satarak başlaması gibi. Orayı tamamen ele geçirdikten sonra oradan aldığınız güçle yavaş yavaş yan taraftaki alanlara sıçrayın. Harika ama kimsenin girmediği o küçük pazarı o sıfırdan bire götürecek fikri nereden bulacağız? Cevap şansta değil, bilinçli bir arayışta gizli, o dönemin sırlarını ortaya çıkarmak. İşte bütün mesele bu. Her büyük şirket aslında basit ama kimsenin fark etmediği bir sır üzerine kuruludur. Airbnb'nin sırrı neydi? İnsanlar, tanımadıkları insanların evlerinde kalmaya aslında isteklidir. Uber'in sırrı neydi? İnsanlar, bir düğmeye basıp gelen yabancıların arabasına güvenir. O zamanlar delice gelen bu fikirler aslında birer sırdı. Ve şimdi milyarlarca dolar ediyorlar. Bu muhteşem bir soru. Madem bu sırlar bu kadar değerli, neden herkes deli gibi bu sırların peşinde koşmuyor? Çünkü ne yazık ki içinde yaşadığımız sistem bizi bu sırları aramaktan alıkoyuyor. Bize sürekli ne deniyor? Küçük adımlar at, büyük riskler alma. Hata yapmaktan ölesiye korkutuluyoruz. Bir başarı yakalayanlar hemen rehavete kapılıyor. Ve en kötüsü dünya o kadar kalabalık ve rekabetçi ki artık bulunacak yeni bir şey kalmadı diye düşünüyoruz. İşte bu 4 tuzak bizim kaşif ruhumuzu öldürüyor. İşte bütün bu tuzakları aşıp o sırları bulabilmek için son ve en önemli bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Başarının şansla ilgili olduğu yalanını bir kenara bırakmalıyız ve şunu asla unutmamalıyız. Sen bir piyango bileti değilsin. Bakın, iki tür iyimser insan var. Birincisi, geleceğin bir şekilde daha iyi olacağını umar. Ama nasıl olacağına dair en ufak bir planı yoktur. Sadece bekler. Diğeri ise geleceğin daha iyi olacağını bilir. Neden mi? Çünkü o geleceği daha iyi yapmak için somut bir planı vardır ve o planı uygular. Şimdi sor kendine, sen hangisisin? Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Hayatının rüzgarda savrulan bir yaprak gibi şans eseri şekillendiğine mi inanıyorsun? Yoksa attığın her adımın bir sonraki adımı yaratan bir neden-sonuç zincirinin parçası olduğuna mı? Güçlü insanlar ikincisine inanır. Steve Jobs'ı bir düşünün. Onun asıl dehası sadece o harika telefonları tasarlamak değildi. Onun en büyük tasarımı, şirketinin 10 yıl sonra nerede olacağını, hangi ürünleri çıkaracağını adım adım planlamasıydı. O, geleceği tasarlayan belirli bir iyimserdi.
Ve işte size son mesajım. Kendi hayatınızın direksiyonu sizin elinizde. Geleceğinizi şekillendirme gücüne sahipsiniz. O küçük ama önemli dünyanın kontrolü tamamen sizde. Bunu asla ama asla aklınızdan çıkarmayın. Şansın yaver gitmesini bekleyen, kazı kazan oynayan biri değilsiniz. Siz kendi yolunu çizen, geleceği tasarlayan bir güçsünüz. Sen bir piyango bileti değilsin. İçeriği beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın.